Limon ile Pırpır başlıyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? En son Mısır'da yaşayan Musa peygamberin hayatını anlatmıştık sizlere. Bugün yine kelebek kanadımıza binip Mısır'a doğru yola çıkacağız. Yüzünün güzelliğiyle dillere destan bir peygamberin hikayesini anlatacağız. Peki kimin hikayesini anlatacağız Pırpır? Tabii ki de Hazreti Yusuf peygamberin hikayesini. Evet, Hazreti Yusuf peygamberin hikayesini. Hadi o zaman başlayalım. Yusuf peygamber çok verimli toprakları olan Kenan diyarında dünyaya gelmiş. 10 tane abisi, bir tane de kendinden küçük kardeşi Bünyamin varmış. Babası da Hazreti Yakup peygambermiş. Evet, küçük Yusuf'un babası da bir peygambermiş. Allah Hazreti Yakup peygambere rüyaları yorumlama yeteneği vermiş. Küçük Yusuf bir gün heyecanla yatağından fırlayıp babasının yanına koşmuş. Ona anlatmak istediği çok ilginç bir rüya görmüş çünkü. Babacığım, çok ilginç bir rüya gördüm. Rüyamda 11 tane yıldızın, güneşin ve ayın önümde saygıyla eğildiklerini gördüm demiş. Babası Hazreti Yakup peygamber bunun üzerine anlamış Yusuf'un ileride herkesin saygı duyacağı seçkin bir makama geleceğini. Aman oğlum, bu rüyanı sakın kimselere anlatma diye sıkı sıkı tembihlemiş. Eğer birileri öğrenirse Yusuf'a zarar vermek isteyebilirmiş çünkü. O günden sonra Yusuf'u her daim koruyup kollamış, her zaman yanında bulundurmuş. Fakat abileri Yusuf'u kıskanıyormuş bile. O kadar çok kıskanıyorlarmış ki ondan kurtulmak istemişler ve bunun için bir plan yapmışlar. Yusuf'u aradan çıkaralım. Onu ilerideki kuyuya bırakırsak yoldan geçen birileri onu bulur ve buralardan alıp götürür. Böylelikle babamız da Yusuf'u unutur gider ve babamız bizi eskisi gibi sever demişler. Ve babaları Yakup peygamberin yanına gitmişler. Babacığım, Yusuf sürekli evde, her gün evde. Müsaade et de yarın o da bizimle hayvanları otlatmaya gelsin. Gönlünce gezsin, tozsun, eğlensin çocuk demişler. Babasıysa ya ona bir zarar gelirse diye endişesini dile getirmiş. 10 kardeşiz. Bakarız kardeşimize elbet, hiçbir şey gelmez başına diyerek babalarını ikna etmişler. Ertesi gün Yusuf'u da yanlarına alarak evden iyice uzaklaşmışlar. Bir kuyunun başına gelmişler. Abileri onun gömleğini çıkarıp ucuna ip bağladıkları bir kovaya oturtmuşlar ve kuyuya sarkıtmışlar. Hazreti Yusuf kuyuya mı sarkıtmışlar? Evet, maalesef. Kuyunun içi çok soğukmuş. Yusuf üşüyor ve korkuyormuş. Babasının ona öğrettiği gibi sürekli Allah diyormuş. Babası ona Allah'ın her daim bizi duyduğunu, gördüğünü ve her daim koruduğunu anlatmış. Allah dedikçe azalıyormuş bütün korkuları. Yardım et Allah'ım diye inlemiş. O sırada bir ses duymuş. Bu yoldan geçen bir kervanın sucusuymuş. Kervandakiler susamış diye su almaya kuyuya gelmiş. Kovayı kuyuya sarkıtmış. Yusuf bunu görünce hemen kovaya oturmuş ve ipe sıkı sıkı tutunmuş. Kervandaki sucu kovanın ağırlaştığını fark edince onu suyla doldu zannetmiş ve yukarıya çekmiş. Fakat ne görsün? İçinde güzeller güzeli bir çocuk duruyor. Hemen kervandakilere haber vermiş. Kervandakiler bu duruma çok şaşırmışlar. Yusuf'un güzelliğini görünce onu Mısır'a götürmek istemişler. Hazreti Yusuf kervandakilerle Mısır'a gitmiş ve Mısır'da iyi bir vezir onu alıp evine götürmek istemiş. Vezir Yusuf'u eşinin yanına götürdüğünde bu güzel çocuğu alalım. Eğer kalbi de yüzü gibi güzelse onu evlat ediniriz belki. Ona sahip çıkarız demiş. Tabii ki Yusuf'un kalbi de
Davranışları da, ahlakı da yüzü gibi çok güzelmiş. Hazreti Yusuf babasından pek çok ilim öğrenmiş. Kötülük asla yapmaz, doğruluktan asla ayrılmazmış. Kısa süre içerisinde herkesin sevgisini kazanmış Hazreti Yusuf. Yusuf artık kuyuda değil bir sarayda yaşıyormuş sevgili arkadaşlar. Yakup peygamber ise acısını yaşıyormuş tüm bunlar olurken. Oğulları Yakup peygamberin yanına giderek Baba biz kendi aramızda oyun oynuyorduk. Yusuf'un eşyalarımızın yanında dursun diye onu bırakmıştık. Kurtaramadık. Kurt gelmiş ve onu kapmış. Baba sadece gömleğini kurtarabildik. Demişler ağlamaklı bir halde. Hazreti Yakup anlamış bir şeyler olduğunu, anlamış yavrularının, evlatlarının yanlış bir şeyler yaptığını. Anlaşılan siz büyük bir hata yapmışsınız. Bana düşen bundan sonra Rabbime sığınıp ona dua etmek demiş. Ve o günden sonra bütün üzüntüsünü, derdini Rabbi ile paylaşmış. Biliyormuş Yusuf'un kurdun yemediğini. Biliyormuş Yusuf'un hala bir yerlerde yaşıyor olduğunu. Ama ona kavuşacağı güne kadar sabırla beklemesi gerektiğini de biliyormuş Yakup peygamber. Aradan yıllar geçmiş. Yusuf büyük, koca bir delikanlı olmuş. Allah onu peygamberlikle görevlendirmiş. Yusuf büyüdükçe güzelleşiyormuş. Evinde büyüdüğü vezirin karısı Züleyha onu seviyormuş fakat istediği bir şey yerine getirmediği için ona iftira atıp onu zindana attırmış. Hazreti Yusuf Allah'ın rızasına uygun davrandığı, kötü hiçbir şey yapmadığı için kalbi huzur doluymuş. Hapishaneye gitmiş ama bunun için hiç üzgün değilmiş. Oradakilere Allah'ı anlatmış, güzellikleri, iyilikleri anlatmış. Hapishane Hazreti Yusuf için adeta bir okul yuvasına dönüşmüş. Oradakiler de kısa zaman içerisinde Hazreti Yusuf'u çok sevip saymış. Allah Yakup peygambere verdiği rüyaları yorumlama yeteneğini oğlu Hazreti Yusuf peygambere de vermiş. Yusuf peygamber artık rüyaları yorumlayabiliyormuş. Bir gün hapishane arkadaşlarından biri gelip rüyasını anlatmış. Rüyasında sıktığı üzüm suyundan krala ikram ediyormuş. Yusuf peygamber, müjde arkadaşım, yakında buradan çıkıp özgürlüğüne kavuşacaksın. Krala hizmet edeceksin ve ona sıktığın üzüm suyundan ikram edeceksin demiş ve ardından ondan bir ricada bulunmuş. Krala benden bahsetmeyi de unutma diye bir ricada bulunmuş. Ve gerçekten de öyle olmuş. Kısa zamanda hapishane arkadaşı oradan çıkıp krala hizmet etmeye başlamış. Ama Yusuf peygamberden krala bahsetmeyi unutmuş. Bu yüzden Yusuf peygamber birkaç yıl daha hapishanede kalmak zorunda kalmış. Günlerden bir gün kral çok etkilendiği bir rüya görmüş. Rüyasında kuru başakların arasında 7 yeşil başak ve 7 zayıf ineğin 7 şişman ineği yediğini görmüş. Ülkenin her bir yanından bilginlerini çağırmış. Bilginler, "Bunlar karmaşık rüyalar yorumlanamaz efendim," demişler. O sırada sıktığı üzüm suyundan ikram eden hizmetli, yıllar önceki hapishane arkadaşı Hazreti Yusuf'u hatırlamış. Krala Hazreti Yusuf'un bu rüyayı yorumlayabileceğini söylemiş. Kral, "Hemen hapishaneye git, rüyamın yorumunu öğren gel," demiş. Hazreti Yusuf rüyayı duyunca ülkede 7 yıl bolluk ve ardından 7 yıl kıtlık olacak. 7 yıl boyunca ektiğiniz buğdayların bir kısmını saklayın. Ardından kıtlık zamanları gelecek. Kıtlık zamanlarında bu buğdayları kullanırsınız demiş.
Kral bu yorumdan çok etkilenmiş ve Hazreti Yusuf'u yanına çağırmış. Kral iyi biriymiş. Yusuf suçsuzluğu ispatlanmadan hapishaneden çıkmayacağını söylemiş. Kraldan onun suçsuzluğunun ispatlanmasını istemiş. Kral hemen araştırmaya başlamış. İyi kalpli bir kralmış bu. Ve araştırınca Yusuf'un gerçekten de masum olduğunu, hiç suçunun olmadığını öğrenmiş. Züleyha da suçunu itiraf edip Hazreti Yusuf'a iftira attığını söylemiş. Böylece Hazreti Yusuf suçsuzluğu ispatlanmış bir şekilde masum olarak hapishaneden çıkıp özgürlüğüne kavuşmuş. Kral ona başvezirliği teklif etse de o hazineden sorumlu vezir olmak istediğini söylemiş. Ve 7 yıl boyunca yiyecek ambarlarını doldurmuş. Ardından kıtlık zamanları gelmiş, çatmış. Ama kuraklık o kadar büyükmüş ki çevre bölgeleri de etkiliyormuş. Bu yüzden Yakup peygamber ve oğulları da yiyecek bulmakta zorlanıyorlarmış. Mısır'da adaletli bir vezirin az bir ücret karşılığında yiyecek dağıttığını duymuşlar. Ve 10 kardeş hazırlanıp yola çıkmışlar. Mısır'a vardıklarında Hazreti Yusuf onları tanıdığına rağmen hiçbir şey söylememiş. Evet, yıllar önce kuyuya attıkları kardeşleri Yusuf'u tanımamış bu 10 kardeş. Hazreti Yusuf onları görünce hiçbir şey belli etmemiş. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Nereden gelirsiniz? Biz yaşlı bir babanın 11 oğluyuz. Kenan diyarından geliriz. 11 oğlusunuz. Peki neden 10 kişisiniz? 11.'niz nerede? Yaşlı babamızın yanında bıraktık onu. Bir dahaki sefere onu da getirin. Görüyorsunuz ya, ben ölçüyü tam ayarlarım. Herkese adaletle kişi sayısınca yiyecek dağıtırım demiş. Bir dahaki gelişinizde onu getirmezseniz size bir daha yiyecek veremem, güvenemem size demiş. Yiyecekler develere yüklendikten sonra Hazreti Yusuf askerlerine verdikleri parayı yiyeceklerin arasına tekrar koymalarını söylemiş. 10 kardeşin yüklerine mi koymuşlar parayı? Evet. Hmm. 10 kardeş babaların yanına gittiklerinde vezirin bir dahaki gidişlerinde Bünyamin'i görmek istediğini söylemişler. Yakup peygamber, size Yusuf için güvendiğimde güvenimi boşa çıkardınız. Şimdi size bir daha nasıl güvenebilirim ki? Demiş. Parayı yüklerinin içinde bulunca gitmek için Yakup peygamberden izin almışlar. Yakup peygamber, bana onu geri getireceğinize dair Allah adına söz verin demiş. 10 kardeş söz verip Kenan diyarından ayrılmışlar ve Mısır'a gitmişler. Mısır'a gittiklerinde Hazreti Yusuf kardeşi Bünyamin'i gördüğünde çok sevinmiş. Ona sımsıkı sarılıp ben Yusuf'um diye fısıldamış. Ancak abilerine bu durumu belli etmemişler. Ve Yusuf peygamber Bünyamin'in yanında kalmasını istediği için Allah'ın izniyle bir plan kurmuş. Kendisine ait bir su kabını Bünyamin'in yiyecek yükünün arasına koymuş. 11 kardeş Kenan diyarına yola çıkarken Yusuf peygamber ve adamları onlara yetişmiş ve vezirin su kabı kayıp, yüklerinizi arayacağız demişler. 10 kardeş biz hırsız değiliz demelerine rağmen en son Bünyamin'in yükü arandığında su kabı Bünyamin'in yiyecek yükünün arasından çıkmış ve Bünyamin'in cezası eve dönememekmiş. Yaşlı babamıza Bünyamin'i geri götüreceğimize dair söz verdik. Bizden birimizi alın, onu bırakın. Deseler de Hazreti Yusuf hırsızlığı kim yaptıysa cezayı da o çekmeli diyerek Bünyamin'in onlarla geri dönmelerine müsaade etmemiş.
Yakup peygamber olanları öğrenince üzüntüden her geçen gün gözleri görme duyusunu kaybediyormuş. Oğlunun hırsızlık yapmadığından eminmiş Yakup peygamber. Ama sonuçta o da Yusuf peygamber gibi gitmiş. Bir zaman sonra yiyecekleri tekrar tükenmeye başlayınca 10 kardeş yine Mısır yollarına düşmüş. Bünyamin'i geri mi almak istiyorlarmış? Evet, bir amaçları da oymuş. Peki. Mısır'a gidince Hazreti Yusuf'un karşısına çıkmışlar ve Bize kardeşimizi geri ver. Babamız çok hasta, Bünyamin'i görmek istiyor. Dediklerinde Yusuf peygamber daha fazla dayanamayıp yıllar önce kuyuya attığınız Yusuf'u hatırlıyor musunuz? Ne sen gerçekten de Yusuf musun? diye şaşkınlıkla sormuşlar. Evet, ben Yusuf'um. Yo korkmayın, endişelenmeyin. Bugün sizi suçlamayacağım, yargılamayacağım. Ben sizi affediyorum, Allah da sizi affetsin. Bu gömleği alın, babanıza götürün. Gömleği gözlerine sürdüğünde tekrar görme duyusunu geri kazanacaktır. Ve ondan sonra bütün ailenizi de alarak buraya geri gelin demiş. 10 kardeş Mısır'dan ayrılırken Yakup peygamber Yusuf'umun kokusunu alıyorum. dese de etrafındakiler onun yaşlılıktan ve üzüntüsünden böyle söylediklerini düşünmüşler. Halbuki Yakup peygamber ona doğru yaklaşan Hazreti Yusuf'un gömleğinin kokusunu alıyormuş. Yakup peygamber gömleği alıp yüzüne gözüne sürdüğünde gerçekten de gözleri eski sağlığına geri dönmüş. 10 kardeş yaptıklarından çok pişman olmuşlar ve babalarına Biz yaptıklarımızdan çok pişmanız. Bizim için Allah'a dua et. Allah da bizi affetsin. demişler. Yakup peygamber Sizin için Rabbimden af dilerim. Çünkü o çok affedicidir. demiş. Ve bütün aile Yusuf'un karşısına çıktığında Yusuf peygamber anne ve babasına yılların hasretiyle sımsıkı sarılmış. Bütün aile Hazreti Yusuf'un karşısında saygıyla eğilmiş. Ve küçük Yusuf'un gördüğü rüya yıllar sonra gerçek olmuş. Ne görmüştü minik Yusuf rüyasında? 11 yıldızın, güneş ve ayın önünde saygıyla eğildiğini görmüştü. Ve bu rüya şimdi gerçek oldu. 11 yıldız kardeşleri, güneş babası, ay ise annesiymiş. Ve bu da güzel yüzlü, güzel kalpli, iyi huylu Yusuf peygamberin hikayesiymiş. Hikayelerin en güzeliymiş. Timon ile Purpur sona erdi arkadaşlar.